Şu anda bildiğin geminin içinde böyle süpermarket var. Manzaraya bak. Burası Estonya. Bu tarafta Finlandiya. Günaydın dostlar. Saat şu an kaç? 5 mi? 5. 5. Evet, tam Yani, 5:00. aynen tam 5. Beni göremiyorsunuz muhtemelen çok net ama olsun hadi. Şimdi buradan Tallinn limanına gidiyoruz. Hostelden yani şehir merkezine yaklaşık 15 dakika yürüme mesafesinde. Oradan da feribota binip Helsinki'ye geçeceğiz. Feribot biletini aldım. 20 euroya aldım feribot biletini kişi başıya internetten. Bununla alakalı prosedürü size internetten göstereceğim böyle sayfa açıp. Çünkü ben hiç Türkçe içerik bulamadım bununla alakalı. Bir de hangi siteden alsam diye de zorlandım. O yüzden bu bölüm böyle olsun. Bu bölümü size Estonya, Helsinki feribotundaki yolculuğumu anlatacağım. Hem de size de yardımcı olur yani buralara gelirseniz. Neyse videonun başından abone olmayı, beğenmeyi, likelamayı, yorumları, bunu şunu unutmayın. Değil mi? Evet, unutmayın. Neydi abone olun? Abone, yorum, bütün butonlara basın orada. Bütün Ne butonlara varsa basın. bas. Bas. Doğru. Bas. Gönder, paylaş arkadaşına. O da Aynen. izlesin. O da izlesin. Evet. Öyle yani. Hadi bakalım. Birazdan limana gidince orayı da gösteririm. Çünkü 1,5 saat önce orada olun diyorlar. Port'ta, limanda olun diyorlar. Yani bilmiyorum gerek var mı yok mu ama son 20 dakika kaldı. Gemiye artık kabulleri durdurdular. Saat 5 şu anda. Bizim gemimiz 7'de kalkacak. Yolculukta 2,5 saat sürüyor. Hadi bakalım gidince orada görüşelim. Şimdi geldik arkadaşlar şeye. Bak böyle eşyaları bıraktık. Böyle bir şey. Bilette terminal A yazıyordu. Burada böyle uçak havalimanı gibi yani gate'ler var. Mesela bizimkinin gate'i 1. Bak böyle yazıyor. Ne diyor bak? Giriş kartı kontrolü 6.15'te başlayacak diyor. Bak aşağıda yazıyor. Buradan böyle burası açıldığında yukarı çıkacağız. Yani yaklaşık olarak bir 45 dakika falan burada bekleyeceğiz gibi duruyor. Şuradaki makinalarda check-in yapabiliyorsunuz. Ama ben online yaptım. Direkt mesaj geldi telefona. Oradan böyle size biniş kartları verdi. Onlarla herhalde bineceğiz. Umarım bir aksilik çıkmaz. Bakalım bekliyoruz işte. Hadi haber vereceğim size tekrardan. Şimdi şu arkadaşlar şunlar açıldı. Ben de gidip sordum oradaki görevliye. Her şey tamam mı diye. Her şey tamam dedi. Yani şu anda ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Bak dün gece Ferry Scanner'dan biletleri aldık. Tek kişi başı 20 euroya. Ondan sonra şöyle bir mesaj geldi bize. Göstereyim. Bak. Dear customer, check in for your trip. Bir de bu booking number var. Bunlar Viking Lion yani şirketin kendi booking number'ı. Yani rezervasyon numarası. Bu çok önemli. Bunu sakın kaybetmeyin. Neyse biz oraya tıkladık. Check-in yap dedi. Tıkladık. Check-in de tamamladı. Ondan sonra her şey tamamdı. Ve bize bir tane böyle boarding pass yani giriş kodu gibi verdi. QR kodu verdi. Direkt onu da yaptıktan sonra şuradan birazdan açılacak kapı yarım saat kala. Oradaki görevli o makineyle okuyacak. Ondan sonra direkt gireceğiz. Zaten bu Bak şekilde. aynen bu şekilde boarding kart verdi. Bu direkt Viking Line'ın kendi işte boarding kartı. Bu şekilde gireceğiz bakalım. Yani şu ana kadar bir aksilik yok gibi. Umarım feribota binerken de bir sıkıntı çıkmaz. Bak böyle 2,5 saat sürüyor. 7'den 9.30'a kadar yollardayız. Hadi bakalım. Şimdi açıldı kapı. Gidiyoruz bakalım buradan yukarı doğru çıkacağız. Herhalde bir boarding gate göstermemiz lazım. Bak böyle çıkıyoruz. Güzel ya. İşte. Yemeğe Güzel. kokuyor. Ne? Yemeğe kokuyor. Yemek kokuyor evet doğru. Geliyor bir yerden. Gemidendir belki. Balaton. Balatonka. Şimdi burada da bir kontrol var.
Burada okutuyorsun şey. Evet galiba öyle. Böyle geçtik buradan. Bak işte direkt böyle QR kodu okutup geçtik. Bak eskiden burada pasaport kontrolü olduğu için de bak bunlar hep böyle polislerin şeyi kutuları. Kutuları diyorum. Kulübeleri. Kulübeleri. Şimdi şuraya gidiyoruz hep beraber. Abi bildiğin havalimanı gibi ya. Bak bu da böyle gemimiz. Böyle gün doğmak üzere. Böyle koca koca ufak cruise ship'ler gibi yani. Neye? Cruise'e. Cruise'e gidiyoruz. Abi gerçekten çok büyükler ve sadece 2,5 saatlik feribot yolculuğunu böyle koca koca gemilerle yapıyorlar. Bazı gördüğüm videolarda içinde bir sürü restoran falan da vardı. Gidince görürüz. Bak böyle Alman tırları da DB'nin böyle içine biniyorlar. Araçlı, arabalı feribot da var. Fiyatlarına bakarsanız zaten ben bunların hepsinin linkini aşağıya bırakacağım. Aldığım siteyi de bırakacağım. Ama aldığım sitenin linkini bırakacağım ve nasıl aldığınızı da göstereceğim. Böylece sorun yaşamazsınız. Sadece dikkat etmeniz gereken şey yurt dışında telefonunuza mesaj gelip gelmediği. Mesaj geliyorsa işiniz daha rahat. Çünkü dediğim gibi oradan online check-in yapabiliyorsunuz. Eğer mesajdan yapamazsanız da gelip buradaki makinelere sadece booking number'ınızı girip oradan check-in'inizi yapabiliyorsunuz. Ya aşırı kolay yani. Şu ana kadar her şey çok kolay. Herhangi bir pasaport kontrolü olmadı. Şimdi bakalım şuradan binip gideceğiz. Eğer gidince tünelde de yani şuradaki şu koridorda da bir kontrol olmazsa kontrol yok demektir. Şimdi bekleme bitti. Buradan böyle koridora geçtik. Bak böyle bildiğin havalimanı koridoru gibi. Böyle arkadaşlar bu büyük shiplere, bu gemilere böyle kapı kapı bölmüşler. Hepsine de bir tane bağlantı noktası var. Oradan binebiliyorsun. Bak gemimize gidiyoruz. Çok güzel. Değil mi ya? Evet. Bu arada bu konudaki tek Türkçe video bu. Yani Tallinn'den Helsinki'ye feribotla giden başka bir video yok. Özellikle biletin nasıl alındığına dair de paylaşım görmedim. O yüzden abone ol. abone olun. Çok güzel gözüküyor ya. Bak Viking Lines, Viking Express böyle kocaman bir gemi. Hayatımda bindiğim en büyük gemi bu arada. Şu an ona biniyorum yani. Ve gemiye giriyoruz arkadaşlar. Welcome to Viking Express. Uy. Baksana şuraya ya. Bildiğin yüzen otel, yüzen ev. Bak eski fotoğraf. Sandek. Sıcacık. Yes. Hayvanlar içinde izin var. Aha, hayvanlar için de ben gördüm 9 euro fazla ödüyorsun. Aha. Değil mi? Buralara oturabiliyoruz galiba istediğimiz gibi. Bak önümüzdeki arkadaş Çinli. O şimdi bize gösteriyor en güzel masaları. Biz de onu takip ediyoruz. Önden bayanlar. Probably the best view. Wow. That's super cool. We are in the front of the ship, right? Yeah. Şu anda geminin önündeyiz. Bak burada böyle prizler de var. Bir de arkadaşlar gemide Wi-Fi de var. Yani böyle buralarda oturup 20 euroya yolculuk edebiliyorsunuz. Şurada oyun alanları da var. Birazdan gemiye detaylıca gezeriz. Ve gidiyoruz. 2,5 saat yollardayız Sinemcik. Güzel bir yolcu olur bence. Çünkü Umarım. gemi güzel. Yeni ülken kaçıncı ülken oluyor? 5. miydi? Yok. 4.
Bir dakika. Bulgaristan, Türkiye. Bulgaristan'ı saymıyorum. Tamam, Benim- Türkiye. Say o da ülke. Tamam, Bulgaristan, o zaman beş. Türkiye, Yunanistan, Estonya. Estonya, Finlandiya. Tamam. 5. Aynen. Kıbrıs 6. Oo, Kıbrıs'ı unuttuk. Tamam. 6. 6. Benim de bu 24. ülkem arkadaşlar. Yine bir İskandinav ülkesine gidiyoruz. Şu an İskandinav'da ziyaret etmenin tek İzlanda kalmış olacak. Finlandiya'da gittiğim için. O yüzden yani İzlanda'ya da gitmek istiyorum ama İzlanda ve Norveç'in kuzeyine artık ayrı bir seyahat yapmak lazım. O da bakalım daha sonra belki. Bak böyle millet takılıyor işte 20 euroya böyle 2,5 saat rahat rahat yolculuk ediyorsun. Bence çok da kötü değil ya. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Gençler gelin bir de size gemiyi göstereyim. Yani ücretsiz tuvaleti zaten var. Bak şimdi. Şu anda bildiğin geminin içinde böyle süpermarket var. İçerisi bildiğin market arkadaşlar. Tabi girmeyeceğim yani alacağım bir şey yok ama haberiniz olsun. Bildiğin var yani. Şimdi gelin yukarıya da çıkalım. Diğer katlarına da bakalım. Bak burası da süpermarketin girişi böyle. Çok ilginç ya. Buradan istediklerini alabiliyorsun böyle. Vay be. Eskiden beri burası bir komünist denizi denilebilir bu bölgeye. Estonya'da komünistti. Ondan sonra Doğu Almanya'ya kadar bu Baltık Denizi tamamen komünistti. Şimdi geriye bu ideolojinin en azından jeopolitik olarak, güç olarak mirasçısı tek Rusya kaldı. Yani Baltık Denizi artık bir NATO'nun havuzu gibi oldu. O yüzden şu anda burada olmak çok ilginç. Sadece 30 sene önce buralarda böyle gezemiyordunuz yani yasaktı. Ama şu anda böyle bir şey yok. Bakın bildiğiniz burada kıyafetçi var abi böyle butik. Kıyafet satan bir yer var. Buradan böyle istediğiniz her şeyi alabiliyorsunuz. Aa bak içeride Helsinki'nin şeyi de var böyle. Haritası da var. Hemen buradan alabiliyorsun böyle. Güzel ya. Helsinki Map. Bunu da hemen bulduk. Hadi gelin size diğer katları da göstereyim. Bakalım ne var ne yok. Bak bunlar da ta eski seferlerinden fotoğraflar böyle. Bak burada olanları buradan görebiliyorsunuz böyle. Burgerci var, Red Rose kafe var. Böyle yani gördüğünüz gibi burası yaşayan bir şehir, ufak bir şehir, kasaba gibi. Sadece 2,5 saatlik yolculukta buradaki tüm imkanlarla yararlanabiliyorsunuz. Bu da çok ilginç yani. Şimdi gelin yukarıda Sandek diye bir yer var. Yani güneş işte katı gibi. Öyle bir şey. Şimdi oraya çıkalım. Galiba orası teras yani hani öyle söyleyeyim size. Hadi bakalım. Vay be burası da en teras kısmı. Harika ya baksana şuraya böyle.
Burası geminin arka tarafı arkadaşlar. Bak böyle. İnanılmaz ya. Böyle arkamızda izimizle gidiyoruz. Belli bir noktaya kadar bizi Estonya sahil güvenliği eşlik etti bizimle beraber. Sonra ayrıldı. Şu anda arkasında da böyle Finlandiya bayrağı var geminin. Çok iyi ya. Manzaraya bak. Burası Estonya, bu tarafta Finlandiya. Geminin arkası. Bacalara bak, bacalara. Bir de size oturduğumuz yeri göstereyim. Bizim oturduğumuz yer bu Red Rose Cafe kısmı. Burası direkt geminin önü olduğu için en güzel masalar bence burada. Şuradan böyle geminin gittiği yönü görebiliyorsunuz. Manzarası güzel yani. Bak burada çoluk çocuk için yer de var. İsterseniz insanlara gösterebiliyorsunuz da. İsterseniz çocuklarınız burada oyun oynarken siz burada oturabiliyorsunuz da. Güzel yani. Sinemcik uyumuş. Bak manzaramız böyle. Geminin önünü direkt buradan görebiliyorsun. Güzel yani. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. Evet, Helsinki'ye geldik. Güzel bir yolculuktu ya. Tam 2,5 saat sürdü. Gemi tam 7'de kalktı. Tam 9.30'da da buraya vardı. Yani hiçbir gecikme olmadı. Bak. Merdiven sandım. İlk de. Değilmiş. Arkadaşlar burada nothing to declare diyor. Yani demek istediği şu, hiçbir şekilde kontrol yok arkadaşlar. Normal Avrupa Birliği ülkeler arasında geçer gibi geçtik. Yani ne binerken pasaport kontrol ne de inerken pasaport kontrolü oldu. Bize tek sordukları şey biletin QR kodu oldu yani. O yüzden çok basitti. Şimdi şu anda an itibariyle Finlandiya'dayız. Helsinki'ye hoş geldik kız. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok heyecanlıyım. Güzel bir, Niye heyecanlısın? güzel bir ülke. Bence bayağıdır gelmek istediğim bir ülke. Finlandiya değil mi? Evet. İlgimi çektiği bir ülke. Harbiden geldik ya. Kuzey havaları. Kuzey havaları, evet. Arkadaşlar Tallinn Helsinki feribotu bu kadardı. Yani olay bu. Gerçekten hiçbir Türkçe içerik bulamadım adam akıllı. Neyi nasıl yapacağımız, işte hani nerede neyi yürütmemiz gerektiği, nereden biletlerini alınca ve kaç liraya ve hani vesaire vesaire, bunlarla ilgili hiçbir şey bulamadım. Ama kesinlikle feribot iskelesine gidip de oradan almanıza gerek yok yani. Direkt internetten alabiliyorsunuz. Bir sıkıntı da çıkmadı. Dediğim gibi pasaport kontrolü de hiç yok. O konuda da rahat. Sadece bilet soruyorlar. Öyle yani. Hadi bakalım, abone olmayı, beğenmeyi, likelamayı unutmayın. Bu bölüm bu kadar. Görüşmek üzere. Bir sonraki bölüm Finlandiya'ya devam edecek. Hadi adios.